O antik dünyanın en büyük gücünü elinde tutuyordu. Emri Britanya'nın sisli kıyılarından Mısır'ın yakıcı çöllerine kadar uzanıyordu. Marcus Aurelius Roma İmparatorluğu'nun şüphesiz en güçlü adamıydı. Ancak onun hükümdarlığı altın çağın sonu, savaşın ve vebanın başlangıcıydı. İmparatorluk çöküşün eşindeydi. Çevresinde kargaşa, içeride ihanet vardı. Güç zehirlenmesi yaşayabilecekken o kendini en büyük düşmanına karşı eğitmeyi seçti. Kendi zihnine. Tahtını bir mahkeme salonuna, imparatorluğu ise bir felsefe laboratuvarına çevirdi. Elinde kılıç yerine parşömen, zihninde ise stoacılığın çelikten disiplini vardı. O sadece bir hükümdar değil, tarihin gördüğü en nadir figürüydü. Tahtaki filozoftu. Bu videoda bir imparatorun felsefeyi bir iç kare olarak nasıl kullandığının destanına tanık olacağız. Gücü reddedip erdemle yöneten, ölümü kabul edip anı yaşayan bir liderin hayatını ve onun bize bıraktığı en değerli mirası inceleyeceğiz. Kendime Düşünceler eserindeki yüzyıllara meydan okuyan o evrensel rehberliği. Marcus Aurelius'un hikayesi milattan sonra 121 yılında Roma'nın en görkemli döneminde Pax Roma'nın son yüzyılında başlar. O Platon'un binlerce yıldır hayalini kurduğu bir dönemin meyvesiydi. 5 iyi imparator dönemi. Roma kan bağıyla değil, liyakat ve erdemle seçilen yöneticiler tarafından yönetiliyordu. Marcus, İmparator Hadrianus ve Antonius Pius tarafından dikkatle seçilmiş, yetiştirilmişti. Marcus doğal olarak siyasi güce eğilimli değildi. Sarayın gösterişinden çok felsefenin sessizliğini arzuluyordu. Çocukluğundan itibaren gücü ve konforu hor görmeyi öğrendi. En sevdiği hocalar ona stoacılık felsefesini aşıladı. Bu öğreti ona dünyevi ünvanların ve maddi zenginliğin geçici olduğunu öğretti. Genç Marcus'un amacı imparator olmak değil, iyi bir insan olmak. Milattan sonra 161 yılında İmparator Antonius Pius öldüğünde Marcus Aurelius istemeye dünyanın en güçlü pozisyonunu devraldı. Tahta çıkışının ilk notları onun bu göreve duyduğu ağırlığı gösteriyordu. Kendime Düşünceler eserinde yazdığı gibi insanlar beni övmek için acele ediyorlar. Ama ben kendi içime bakıyorum ve ne kadar ileride olmam gerektiğini görüyorum. Onun hükümdarlığı Roma'nın yüzyıllardır görmediği felaketlerle başladı. Antonius vebası nüfusun 1/4'ünü öldürdü. Lejyonlar dağıldı. Aynı anda kuzey sınırları Cermen kabilelerinin acımasız saldırıları altındaydı. Marcus Aurelius'un paradoksu buydu. Tahtı devraldığı an Roma barışı sona ermişti. Marcus bu kargaşaya lüks bir saraydan tepki vermedi. Lejyonlarının arasına katıldı ve hayatının son 14 yılını Roma İmparatorluğu'nun kurtuluşu için savaş çadırlarında geçirdi. En büyük felsefe eseri ise Kendime Düşüncelerdi. İşte bu savaşın, kanın ve ölüm ortasında hayata kalmak için bir iç kale inşa etmek amacıyla kaleme almıştı. Peki bu stoacılık felsefesi bir imparatorunun gücünü nasıl dizginledi? Marcus sadece savaşta değil, kendi duygularının kaosundan nasıl bir düzen buldu? Marcus Aurelius'un hayatını yöneten felsefe, M.Ö. 3. yüzyılda Atina'da kurulmuş olan stoacılıktı. Bu öğreti Platon'un filozof kral idealinin gerçekleştirme arayışının en somut örneğiydi. Stoacılık, dış dünyanın kaosu ne olursa olsun iç huzurun korunabileceğini fikrine dayanır. Marcus genç yaşta Epiktetos ve Seneca gibi stoacı ustaların eserleriyle tanıştı. Ona öğretilen en temel ve en devrimci ders şuydu: bazı şeyler bizim kontrolümüz altındadır, bazıları ise değildir. Stoacı bilgelik, tüm enerjimizi kontrol edemediğimiz şeyler için endişelenmekten alıp yalnızca kontrol edebileceğimiz tek alana, yani kendi yargılarımıza ve tepkilerimize odaklanmayı emreder. Bir düşmanın saldırısı, bir salgın hastalık veya bir yakının ölümü. Bunlar dışsal olaylardır ve kaçınılmazdır. Ancak bu olaylara karşı nasıl düşüneceğimiz ve nasıl tepki vereceğimiz tamamen bizim seçimimizdir. Dışınızdaki şeyler sizi rahatsız etmez. Sizi rahatsız eden onlar hakkındaki kendi yargınızdır. Bir imparator için bu felsefe sadece kişisel bir rehberlik değil, yönetimsel bir kalkandı. Marcus Aurelius bir lider olarak halkını korumak için elinden geleni yapabilirdi. Ama vebanın yayılma hızını veya Germen kabilelerinin vahşetini kontrol edemezdi. Stoacılık ona umutsuzluğa düşmek yerine her sabah uyanıp görevini yapma gücü veriyordu.
İşte bu zihinsel disiplin onun en büyük silahıydı. Kendine düşüncelerin her satırı bu içsel savaştan bir iz taşır. Marcus düşmanlardan korkmazdı. Kendi kızgınlığı, tembelliği veya kibiri onun için daha büyük düşmandı. Felsefe onun kişisel mükemmeliyet arayışının ve en önemlisi hayatın geçiciliğini kabul edişinin yolu oldu. Dış dünyanın felaketleri kapıdayken Marcus bu stoacı bilgelikle nasıl bir liderlik sergiledi? Cephede geçen 14 yıl boyunca bu felsefeyi bir yönetim aracına nasıl dönüştürdü? Marcus Aurelius'un tahttaki 19 yılı neredeyse tamamen felaketlerle doluydu. Cermen ve Sarmat kabileleri Tuna sınırını aşarak Roma topraklarını tehdit ediyor, içeride ise Antonio'nun vebası milyonlarca can alıyordu. Marcus lüks Roma saraylarında kalamazdı. Hayatının son 14 yılını sıradan bir asker gibi soğuk ve rutubetli Cermen cephesindeki savaş çadırlarında geçirdi. İşte bu umutsuzluk, kargaşa ve ölüm kokan atmosferde insanlık tarihinin en büyük kişisel felsefi eseri doğdu. Kendime düşünceler. Bu bir liderin halkına yazdığı bir manifestodan ziyade bir insanın kendi ruhuna yazdığı bir mektuptu. Marcus eseri yayınlanmak için değil, tamamen pratik bir amaçla zihnini her gün yeniden yapılandırmak için kaleme almıştı. Her sabah uyanmak bir imparator için bile zordu. Soğukta, yorgun ve kayıplarla dolu bir dünyada yataktan kalkmak. Marcus bu dirence karşı zihnini nasıl koşullandırdı? Sabah uyandığında kendine söyle, bugün rahatsız edici insanlarla karşılaşacağım. Müdahaleci, nankör, kibirli, düzenbaz, kıskanç ve asosyal. Ama bunların hepsi iyilik ve kötülük nedir bilmedikleri için başlarına geldi. Bu Marcus'un iç kale stratejisinin kalbiydi. O başkalarının eylemlerini kontrol edemezdi. Ancak kendi ahlaki pusulasının sapmasına izin vermemeyi seçti. Kendisine sürekli olarak şimdi yapılması gereken nedir diye soruyordu. Cephede ölüm sürekli bir arkadaştı. Marcus Stoacıların en temel dersini Memento Mori yani öleceğini hatırla ilkesini günlük olarak uyguluyordu. Ölüm korkusuyla yaşamak yerine hayatın kısalığını, şu anki anın değerini anlamak için bir motivasyon kaynağı olarak görüyordu. Kısa bir süre sonra hiç kimse olmayacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın, tıpkı şimdi var olan diğer herkes gibi. Bu ölüm farkındalığı ona anlamsız çekişmelerden ve geçici lükslerden uzak durma gücü verdi. O dünyanın en büyük imparatorluğunu sadece 4 temel stoacı erdeme dayanarak yönetiyordu. Marcus Aurelius'un yönetimi geçici siyasi stratejilere ve halkı memnun etmeye yönelik popülist kararlara dayanmıyordu. Onun liderliği stoacılığın 4 temel direği üzerine inşa edilmişti. Bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük. Bu erdemler onun hem kişisel yaşamının hem de imparatorluk yönetiminin pusulasıydı. Marcus için bilgelik sadece bilgi sahibi olmak değil, uygulama bilgeliğiydi. Olaylara oldukları gibi kişisel duygular, yorumlar katmadan görebilme yeteneğiydi. Bir komutan olarak durumu gerçekçi bir şekilde analiz eder, korkularını ve umutlarını karıştırmazdı. Kendime düşünceler bu arayışın bir kanıtıdır. Her bir düşünce hayatı daha net görmek için yapılan bir alıştırmadır. Adalet, Marcus'un yönetim felsefesinin kalbiydi. O, gücünün diğer insanlara karşı hizmet ve sorumluluk getirdiğini derinden hissediyordu. Bir imparator olarak en büyük görevi bireysel çıkarlarını bir kenara bırakarak halkın refahını sağlamaktı. O sadece adil yasalar koymakla kalmadı, aynı zamanda rakiplerine ve hatta ihanet edenlere karşı bile merhametli olmayı seçti. General Avidius Cassius'un isyanını affetmesi bunun çarpıcı bir örneğidir. O intikam almak yerine bir insanın hatası beni incitmez, incinmemek benim elimdedir diyerek stoacı disiplini korudu. Cesaret sadece savaş alanına düşmanla yüzleşmek değildi. Marcus için asıl cesaret ahlaki cesaretti. Her gün yorgunluğa, hastalıklara ve umutsuzluğa karşı stoacı görevini yapmaya devam etmesi iradesiydi. Zor kararlar vermek, yanlış olduğunu düşündüğü bir fikre karşı durmak ve popüler olmayan ama doğru olanı yapmak, bu onun içsel kuvvetinin sürekli bir testiydi. Dünyanın tüm zenginlikleri emrindeyken Marcus ölçülülüğü seçti. Lüks, şehvet ve aşırı duygusal tepkilerden kaçındı. Bu disiplin onun duygularını yönetmesini, öfkesini kontrol etmesini ve rasyonel kalmasını sağladı. Bu ölçülülük hem Roma'nın hazinesini korudu hem de ona kişisel bütünlüğünü koruma gücü verdi. Marcus Aurelius bu 4 erdemi bir imparatorun günlük kılavuzu haline getirdi. O sadece gücü elinde tutmakla kalmadı, aynı zamanda gücü erdemle nasıl kullanılacağını da gösterdi.
Onun yönetimi insanlık tarihinde nadiren görülen baskı ve güç yerine filozofik disipline yürütülen bir liderlik örneğiydi. Marcus'un bu eşsiz yaşam yolculuğu sona erdiğinde felsefesi kaybolmadı. Aksine kendime düşünceler eseri yüzyıllar sonra bile modern dünyada yankılanmaya devam ediyor. Milattan sonra 180 yılında Tuna kıyısında zorlu bir savaş cephesinde Marcus Aurelius hayatını kaybetti. Roma İmparatorluğu'nun en güçlü adamı gücün zirvesindeyken bile alçak gönüllülük ve görev bilinciyle yaşadı. Onun ölümü Pax Roma'nın yani 200 yıllık göreceli barış döneminin de kesin sonu oldu. Yerine geçen oğlu Commodus, filozof kimliğini taşımayan bir yöneticiydi ve Roma büyük bir çöküş dönemine girdi. Ancak Marcus Aurelius'un en büyük mirası Roma'nın askeri gücü veya bıraktığı topraklar değildi. Mirası sadece kendi kullanımı için kaleme aldığı, yüzlerce yıl sonra bile hala insanın en büyük etik ve psikolojik rehberinden biri olmaya devam eden o küçük kitaptı. Kendime düşüncelerdi. Bu eser yüzyıllardır kayıp kaldıktan sonra tekrar keşfedildi ve bugün dahi modern yaşamın çalkantıları için bir kılavuz görevi görüyor. Çünkü Marcus'un karşılaştığı temel zorluklar, kaygı, kontrol kaybı, diğer insanların karmaşıklığı, zaman ve mekan tanımayan evrensel insanlık deneyimleridir. Marcus Aurelius tahtaki yalnız bir adamdı. Ancak bize dış dünyanın çöküşü karşısında bile zihnimizi bir iç kale haline getirebileceğimizi gösterdi. Onun mirası gücün değil, sabrın, zenginliğin değil, bilgeliğin nihai zaferidir. O hepimize kendimizi eğitmenin ve yaşam amacımızı bulmanın bir imparatorluğu yönetmekten bile daha büyük bir görev olduğunu öğretti.